Japonya'ya bir kez daha gidiyorum. Bu uçak bileti yaklaşık olarak gidiş dönüş 400.000 TL idi. Odamıza hoş geldiniz. 60 gün boyunca vizesiz bir şekilde Japonya'da gezebilir, kalabilirim. 3.000 lira bir tane kağıt para. En büyük paraları bu diyebiliyorum zaten. 10.000 küsür metrede bu gece burada uyuyacağım. Burası Japonya. Şu $1 ülkeye girerken hiçbir şey sormadılar. Şöyle bir et geldi. Roasted beef gibi. Çok lezzetli. Çok beğendim. Temizliğe bakın. Aklınızda o çok pahalı Japonya algısı olmasın. Eskidenmiş o. Dünyanın en değerli demir paralarından bir tanesi. Şu sadece $3 yaklaşık olarak. Sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Japonya ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayağıdır görüşemiyoruz. Yüzümden de anlayacağınız üzere ben çocuklar gibi mutluyum şu anda. Çünkü bana bu zamana kadar hep sorduğunuz Deniz dünyada en çok nereyi beğendin dediğinizde size hep cevabını verdiğim Japonya'ya bir kez daha gidiyorum. Hem de bu seferki amacım sonbaharı görmek. Daha önceden Sakura döneminde, yani o kiraz çiçeklerin açtığı dönemde Nisan aylarında gidip görmüştüm. Yazın görmüştüm. Şimdi kısmette bir sonbaharda Japonya'yı ziyaret etmek de varmış. Türklerden vize istemeyen, 90 gün boyunca rahatça gidip gezebileceğimiz, bence muadilinin neredeyse hiçbir ülkede göremeyeceğiniz şahane kültürü, harika kentleri, tertemiz pırıl pırıl mahalleleri, metropolleri olan bu güzide yere sizleri götüreceğim için çok heyecanlıyım. Gerçek anlamda dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi, bir turist anlamında söylüyorum. Yaşama kısmını bilemem. O yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu yolculuğumda ülkenin en büyük havayolu şirketi olan Ana Hava Yolları'nın davetlisi olarak gidiyorum. Ve bu gezime benim kardeşim de dahil olacak. Bize 2 kişilik bir business bilet verdiler ve bu uçak bileti yaklaşık olarak gidiş dönüş 400.000 TL idi. Dediler ki Deniz, biz senin videolarını izledik. Seni Japonya'ya davet etmek istiyoruz. Hadi gel, hem bizim misafirimiz ol hem de Türklere Japonya'yı anlat. Ben de dedim ki canıma minnet, seve seve gelirim. O yüzden böyle bir yolculuğa çıktım. Amacım ülkenin başkentine 11,5 saat uçacağım. Akabinde kuzeydeki Sapporo bölgesine gitme. Daha önceden güneydeki size Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, Hiroşima gibi yerleri göstermiştim. Videonun başında hemen söyleyeyim. Bu videolarımı sıralı olarak açıklamaya koyacağım. Böylece siz de Japonya planı yapacaksanız bu videolarımı referans alın. Bu gezim daha çok Tokyo ve kuzeyi özelinde olacak. Ben de ilk defa kuzeyine gidiyorum. O yüzden Deniz Pehlivan'ın böyle çocuklar gibi mutlu olduğu bu yolculuğa sizler ekranlarınızın başında eşlik edeceksiniz. Yine her zamanki gibi algoritma için videoyu durdurup bir yorum yazarsanız Denizciğim bizi rüyalar diyarına götürdüğün için teşekkürler, severek izliyoruz, bize iyi seyirler olsun gibi çok mutlu olurum. Bir de videoyu şöyle bir rekor beğeniyle böyle bir 10.000 15.000 yaparsak sizi sonraki günlerde çok özel bir yere götürebilirim. Sözüm olsun şimdilik. O yüzden böyle bir destekle videoyu başlatırsanız çok sevinirim. Heyecanlıyız. Enerjimiz yerinde. 11,5 saatlik uçuş olsa da çok keyifli olacak. Yata yata gideceğiz. Ben de size hem bu tecrübemi göstereceğim hem de Japonya'ya nasıl gidersiniz, ülkeye ilk indiğiniz andan neler yaparsınız ve bu bence gelecekte yaşayan ülke nasıl bir yer sizlere aktaracağım. O yüzden hanımlar beyler sizlere iyi seyirler, bana da şahane bir Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Hadi bakalım, heyecan dorukta. Seviyorum bak, gerçekten dünyada bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan en beğendiğin ülke anlamında. Japonya'nın şuradaki yeri var ya, şuradaki yeri çok başka. Hani şu heyecanı da mutluluğu da seviyorum. Ben buraya Bali'den geldim, yorgunum normalde ama içim kıpır kıpır. Yani şu havalimanına gelmek ve yeni bir yere, değişen alfabeye gitmek insanı mutlu ediyor. Hani bir laf var ya, kendinize işte bir şeyler almayın, mal sahibi olmayın, önce anı satın alın diyorlar ya. Ben 15 yıldır alıyorum, hiç de pişman değilim. Ve bu heyecanı da sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden sizlere de rehber olabiliyorsam, ilham olabiliyorsam ne mutlu bana. 11 saat uçacağız. Dünyanın sonuna, doğuya gideceğiz. Kuzeye, güneye giderken çok zorlanmıyorsun ama bu doğu batı yolculukları saat anlamında
insanın birazcık tarihlerinin dahi saptırabiliyor. O yüzden sabaha karşı da Japonya'da uyanacağız. Hadi uçağa geçelim bakalım neler olacak. Ben de bu havayolu şirketiyle uçacağım için çok heyecanlıyım. Rüya gibi bir yolculuk olacaktı. Daha önce böyle business sınıf uçuşları sizlere tecrübelerimi aktarmıştım. Ama ana hava yollarıyla ilk defa böyle bir tecrübe yaşayacağım. Benim de bu mesleği yaptığım için önemli katma değerli yolculuklarımdan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Seve seve de sizlerle bunu paylaştığım için mutluyum. Hadi uçağa geçiyoruz, heyecanlıyız. Yolculuğumuz başlasın. ANA 東京羽田行き220便の機内でのご案内は16時55分の予定です。 Mutluluğun sesi Japonca. サービスのお客様からご案内いたします。 Birazdan uçağımıza geçmeye başlayacağız. Hokkaido yani o Sapporo taraflarına gitmek beni çok heyecanlandırıyor ama son yıllarda Türkler çok fazla Japonya'ya gitmeye başladı. Haberlerde görmüşsünüzdür. Influencerlar çok öne çıkartmaya başladı. Son yıllarda en kolay gezilecek dönemini yaşıyor Japonya. Birçok para birimine karşı. O yüzden çok fazla insan Japonya'ya gitmek için bu kadar hevesli. Şimdi ben her ne kadar bu business sınıfında bilete uçtuğumu söylesem de bu bilet aynı zamanda oldukça pahalı bir biletti. Yaklaşık 8.000 euroydu iki kişi. Bana 2 tane bilet hediye ettikleri için ben de yanımda kardeşimi götürmeye karar vermiştim. Ama normalde tabii çok daha uygun ekonomi biletlerinde falan yer bulabilirsiniz. Biz Japonya'nın Haneda Havalimanı'na gidiyoruz. Bir de Narita var. Ayrı bir havalimanı burası da. Şehirde 35 milyondan fazla insan yaşadığı için bu dev metropolde çok büyük bir şekilde ulaşım ağı var. Ama bunların hepsini tabii ki gittiğimde daha net anlatacak olsam da en azından gitmeden önce planların için sizlere biraz bilgilendireyim. Mesela yine Japonya'nın Osaka kentine de uçabiliyorsunuz başka ülkelerden. Oraya da çok fazla bilet bulunabiliyor. Ama ben Türkiye'den direkt şu an ana hava yollarının Tokyo bacağını kullanacağım. Ülke içinde de çok rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yine bu havayolu şirketinin ve birçok markanın uçuşları var ama en çok kullanılan şey Shinkansen trenleri. Ben size bunu da anlatmıştım hatırlıyorsanız. Şimdi yavaş yavaş insanlar artık hareketlenmeye başladı ve uçağa geçebiliriz. Evet, yol arkadaşımı da sizlere göstermeden olmazdı. Sonraki bölümlerde o kadar göreceksiniz. Kardeşim Şafak Pehlivan. Merhaba. Hoş geldin abim, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi, heyecanlı mısın? Heyecan evet. Yıllar oldu beraber baş başa gezmeyeli be. Şu YouTube'u açtım, Bayağı hepinizi bıraktım. Hep tek başıma gezdim, bir de Sezer'le. Aynen öyle. Şafak'la zamanında çok gezdik. 12-13 tane ülke gezdik. Filipinler, Endonezya, Singapur, Malezya beraber gittik, gezdik, dolaştık ama o zamanlar ben YouTube yapmıyordum. O da çok Japonya'ya gitmek istiyordu. Hava yolu da beni davet edince hadi gel dedim İyi beraber denk gidelim. En çok neyi merak ediyorsun? En çok yemeklerini, Japon kültürünü, Temizlik. Temizliği demiştim. saygıyı, onları bir görmek istiyorum ya. Özellikle ben kendi açımdan söyleyeyim Kobe etini. Daha iyisini yemedim. Önceki bölümleri hatırlıyorsunuzdur. Orada da size ballandıra ballandıra anlatmıştım. Şafak da benimle beraber görmenizi istedim, tanışmanızı istedim ki adab-ı muaşeret olsun. Yola çıkmadan önce yanımdaki insanı görün istedim. Hadi bakalım uçağı almaya başlıyorlar. Yolculuğumuz da başlasın. Bizim de business abi. Buyurun, hoş geldiniz. Japonca konuşuyor. İsminiz Evet. neydi abi? Levent. Levent benim adım. Yani burada tek Japonca siz konuşuyorsunuz galiba. Aynen, doğrudur. Çok güzel. Az önce böyle konuşup sohbet ettik. Takip ediyormuş kendisi de sağ olsun. Ben de böyle bir uçağa binerken anısı kalsın diye göstermek istedim kendisine. Yardımcı oluyoruz Japon yolcularımıza. Çok güzel insanlar. Biz de göstermeye, anlatmaya yerinde gidiyoruz abi. Görüşürüz. Saygılılar. Saygılılar. Güler yüzlüler. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Dünyanın en güzel korunmuş kentlerini göstereceğim. Bir tane dahi çöp kutusu göremeyeceğiz. Buna sürekli sizlere vurgulayacağım. Harika deniz mahsulleri yiyeceğiz. Dünyanın en iyi etleri Kobe Wagyu konusundaki muadili nereler var bilmiyorum. Onları anlatacağım. Şehirlerin içindeki güzel korunmuş parkları göreceğiz. Dinlerini öğreneceğiz. Tarihini anlatacağım. Ekonomisini anlatacağım. Bu zamana kadar Japonlar neyi başardı, neyi başaramadı bunlara değineceğiz. Güzel bir yolculuk başlayacak. Uçağa doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Biniyoruz. Hello. 1K? 1K, so please go straight, so outside. Okay, thank you. Uçağımızın içi böyle. Burası benim 11 saatlik yatak olacak yaşam alanım. Şimdi buraya yerleşmeye başlayayım. Böyle yatarak gitmesi de ayrı keyifli oluyor vallahi. Heyecan hissettiriyor insana. Bagajları yukarıya koyalım. Uçuşa hazırız. Şöyle bir kit getirmişler. Ne arasanız var içinde. Şimdi size bunları bir tanıtayım uçak kalkmadan önce. Şu kulaklığımız. Böyle bir
terliğimiz var. Uçağın içinde rahat rahat tuvalete gidip gelmek için. Böyle bir diş fırçası, diş macunu vesaire olan bir kit koymuşlar. Bunu açar gösteririm sonra kullanmaya başladıkça. Bu yorgan, rahat rahat üşümeyelim diye. Sanırım bu da yatak örtüsü gibi bir şey. Burası yatak olacak ya birazdan. Onun altına seriyor diye tahmin ediyorum. Odamıza hoş geldiniz. Bakın size çok net bir şey itiraf edeyim. O kadar özel hissettim ki kendimi. Mesela bu business'ta yanında başka bir tane daha koltuk yok. Tamamen bu alan bana ait. Şu kısım dahil. O yüzden böyle sanki bir odadaymışım gibi hissediyorum şu anda. Rahat rahat geniş geniş gidebiliyorsun. Çok ayrıcalıklı ve kendinizi böyle çok izole hissediyorsunuz. Farklı bir dünya. Şimdi birazdan uçak kalkmaya başlayacak. Yemekler de çok güzel olacaktı. Hatta az önce çok kibar bir şey oldu. Bizim Müslüman olduğumuzu, Türk olduğumuzu ve bu yüzden helal food istediğimizi sordular. Ana hava yollarının bu konuda hassas olduğu bir şey varmış. Bizzat kendim tecrübe etmiş oldum. Yani bu helal food olayına çok dikkat ediyorlar. Helal yemek olayına aklınızda bulunsun. İstanbul'dan bu konudaki tabii ki hassas olan insanlar dikkat ediyorlar. O yüzden bir bilgi amaçlı söylemek istedim. Her dine, her inanca, her bakış açısına saygımız sonsuz sonuçta. Japonların saygısı. Japonya'ya şimdiden hoş bulduk. Hoş geldiniz. İkramı olarak portakal ve şampanya getirdiler. Portakal suyu. Bildiğimiz portakal suyu. Hiç böyle kabinli uçakta uçmamıştım. İlk defa uçuyorum bu arada. Şu alan çok özgür bırakmış ya. Kimse yok ya yanınızda. Rahat hissediyorsunuz. Şurası da yatak olan kısmı. Buradan başınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ayaklarınızı uzatabiliyorsunuz. Bu şekilde dikleştirebiliyorsunuz. Şu ekranı kullanabileceğim kumandam. Bütün yol boyunca filmleri, dizileri buradan izleyerek yönetebileceğim. Baksanıza uçak kalkmadan önce uyarıları Pikachu ile veriyorlar. Çok tatlı bak, animeler var. Ve yolculuğumuz başladı. İsterseniz uçakta bizden uçtuğunuz zaman böyle internete de bağlanabiliyorsunuz. Sınırsız internet hakkınız oluyor. Şöyle bir havlu, ıslak mendil gibi bir şey geldi. Artık uçuşumuz başladı. Temiz temiz gidebiliriz. Ben böyle uçuşlarda en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Burada amaç uçakta uyumak ya da ayaklarınızı uzatarak keyifli, konforlu gitmek değil. Bu yolculuğun kendisi. Sürekli böyle ülkelerin üstünde uçmak, güzel bir hizmet almak, film izleyerek böyle aşağıya bakmak bir yandan. Yani ne bileyim, yolculuğun kendisi bir rüya gibi oluyor. Sonuçta uçakta herkes aynı yere gidiyor. Ama hikayenin bence bu kısmı daha eğlenceli ve keyifli. Biz de sürekli business uçmuyoruz sonuçta. Söyledim videonun başında. Beni davet ettiler. Böyle bazen zaten böyle özel şeyler daha kıymetli oluyor bence. Ve menümüz geldi. Size menümüzü göstereyim arkadaşlar. Her dilde menünün detayları var ve Türkçe de koymuşlar. Helal sertifikalı yemek diye belirtmişler. Burada neler yiyeceğimiz de tek tek yazıyor. Bak neler yok ki. Füme somon, kıymalı tavuk soslu patlıcan, pirinç pilavı, peynirler, meyveler, karides, deniz tarağı salatası, biftek, levrek ve şu kısımda İstediğiniz zaman sipariş verebildiğiniz menü kısmı. Yani gece diyelim 3'te acıktım mı yine sipariş verebiliyorum. Yavaştan da acıkmaya başladım. Birazdan yemek yemeye başlarız. Şimdi yemek servisi başlayacak. Önden bir şeyler içer misiniz dediler. Böyle bir şeyler içiyoruz. Arigato. Bu kadar tatlı olamaz ya çalışanlar. Yani bir havayolu şirketinin çalışanlarının bu kadar güler yüzlü olduğu son dönem hiç hatırlamıyorum. Sürekli kahkaha atıp gülüp 32 diş selamlaşıyoruz. Arigato gozaimasu. Şöyle bir tart geldi. Bunda da bildiğiniz karides var. İçine de brokoli ve avokado koymuşlar. Bakalım nasıl? Zaten ben karides yemeden uçamıyorum biliyorsunuz. Yani gördüğüm en küçük başlangıçlardan bir tanesi. Bakar mısınız brokolinin küçüklüğüne? Minnacık. Brokoli. Karides asla yanıltmaz. Çok güzel. Bu da şöyle bir tart. Çok güzel.
Şu ana kadar çok keyifli geçiyor. İnternete de bağlandım. Bir yandan Tokyo planları yapıyorum. Hatta Instagram bir hayalin peşinde hesabımda takip edin. Anlık bir dünya şeyi paylaşacağım oradan. İzlersiniz dostlar. Ben bu kadarını yaptım dünya ile ilgili. Bu kadarını anlatabildim. Umarım sizler daha güzelini görür, daha iyisini yaşar. Daha güzellerini keşfedersiniz. Şimdi Japon yemekleri de vardı ama daha çok ramen olduğu için ben tercih etmedim. Zaten onu yerinde sıcak sıcak yiyeceğiz. O yüzden böyle hafif bir et tabağı söyledim. Böyle bir tabak getirdiler. Şöyle bir sıcacık ekmek getirmişler. Zeytinyağı koymuşlar. Küçük kabın içine. Böyle bir akşam yemeği tabağım var. Afiyet olsun. Vay zeytinyağını var ya içer. Ülkemizin en büyük zenginliklerinden insan gidince daha iyi anlıyor. Valla şöyle bir et geldi. Roasted beef gibi. Bir şey diyeyim mi? Çok lezzetli. Çok beğendim. Restorandakiler gibi yapmışlar. Deniz tarağı. Bakalım bu nasılmış. Soğuk. Karides gibi. Ben çok severim de sizden emin değilim. Deniz mahsulünü seviyorsanız seversiniz ama. Güzel. Az önce gelen yemek sadece başlangıçtı. Ben biraz acıkmışım. Böyle algılarım şaşırdı. Ana yemek şimdi geldi. Böyle kocaman bir et getirirler. Yanında da brokoli, domates ve patates var. Şimdi bunu yiyeceğim bakalım. Çok lezzetli görünüyor bu arada. Oldukça da büyük porsiyon. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kesildi. Bence çok lezzetli bir et çıkacak bu. Altında da bir şey sosu var. Bakalım. Şöyle pes pembe bir et. Restorandaki gibi. Yani şu anda bir restoranda yemek yiyorum kalitesinde. Harika. Şimdi birazdan artık yatmaya başlarız. Türkiye sınırlarından çıktık. Kazakistan'a girmek üzereyiz neredeyse. Kahve ve tatlı servisi yaptılar. Şöyle bir tatlı geldi. Ne olduğunu anlamadım. Sütlaç gibi. Çok güzel. Yemekler çok lezzetliydi. Özellikle ete bayıldım. Başlangıç da güzeldi. Tatlı da üstüne iyi. Japonya'da zaten kötü yemek yiyemezsin. Göstereceğim size gittiğimizde. Benim böyle dünyada yediğim en iyi, en temiz, sunumunun da çok iyi olduğu ülke Japonya'yı ilk 5'e koyarım ya. Net. Çok güzel. Afiyet olsun. Bayıldım. Şu anda herkes uyuyor. Ben de yatağımı şu şekilde yaptım. 10.000 küsür metrede bu gece burada uyuyacağım. 5-6 saat dinlenmek istiyorum. Şu anda rotamız bu. Türkiye'den çıktık. 5,5-6 saat geçti. Moğolistan'ın sınırlarına girdik. Biraz sonra Çin sınırlarındayız. Sonra Güney Kore ve Japonya olacak. Böyle yolculuklarda uyumayı çok sevmiyorum. Böyle kitap okumayı, gideceğim ülkeyi araştırmayı daha çok seviyorum. Çünkü sanki uyursam böyle zaman kaybı olacakmış gibi geliyor. Çok seviyorum çünkü bu yolculuğun kendisini. Ama biraz dinlenmem lazım. Çünkü saat farkından dolayı yarın çok gün kaybedeceğiz. Şu anda binlerce metre yukarıda böyle bir yatak yaptım kendime. Hadi bana iyi geceler. Sabah Japonya'da görüşmek üzere. Bay bay. Yattım ben. Vallahi bildiğin şu an otelde yatıyormuşum gibi. Bunun da keyfi başka ya. O yüzden bana iyi geceler, size iyi seyirler. Sabah güneş doğduğunda Japonya'da görüşürüz. Günaydın. Japonya'ya geldik. Çok az kaldı. Kahvaltı bu şekilde. Böyle Japon kahvaltısı da vardı ama uluslararası kahvaltı olarak aldığınızda bunu veriyorlar. Şöyle bizim tereyağı var. Şurada simit var. Görüyorsunuz. Burada karpuz ve ananas var. Şurada da böyle sıcak bir şeyler yapmışlar. Bunu yiyeceğim. Artık gelmek üzereyiz. Çok az kaldı Japonya'ya. Manzaram da sabah böyle oldu. Ve Japonya topraklarına hoş geldiniz. Başladık bakalım. Artık uçağımız inişe geçti. Böyle manzaraları izleyerek Tokyo'ya doğru 15 dakikada varmış olacağız. Ve resmi olarak arigato. Bak hayatımda gördüğüm en
kendini böyle çalışmaya adamış hosteslerdi. Hiç durmadılar bir dakika. Ve bu kadar gülemezsiniz ya. İnsanın sinirleri bozuluyor resmen. Nasıl geçti yolculuk? Çok keyifli değil mi? 15 saattir. Hiç yorulmadım. Ben de şey dedim, hiç durmadıklarını söyledim. Hani atom karıncalar. Ekranlar Türkçeydi, hiç zorlanmazsınız. Yemekler helal yemek olarak da var. Bir sürü opsiyon da vardı. En güzel yanı da direkt uçabiliyoruz. Hiç aktarmayla falan uğraşmıyorsun. Diyelim ki Japonya içinde başka bir yere gideceksiniz buradan. Bazı rotalarda, belirli kriterlerde ücretsiz iç hatlarını da kullanabiliyorsunuz. Web sitelerinden bakarsınız. Ben detaylarını açıklamaya koyarım. Eğer bir gün Japonya'ya gelirseniz benim uçtuğum gibi bu havayolu şirketiyle gelebilirsiniz. Şu andan itibaren artık resmi olarak da Japonya'dayız. Ben yine her ülkede yaptığım gibi detayların hepsini açıklamaya koyacağım ki sizlere de rehber olsun bildiğim şeyler. Hadi bakalım, gümrükten geçeceğiz. Kağıtlar verdiler ama artık online Japonya'ya gelmeden doldurabildiğimiz form varmış. QR koduyla da giriliyormuş, haberiniz olsun. Ben yolda uçakta gelirken bunu öğrendim. Eğer zaman kazanmak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz şimdi fiziki olanları kullanıp ülkeye giriş yapacağız. Artık resmi olarak Japonya topraklarındayız. Ülkeye girerken hiçbir şey sormadılar ve size en ilgincini söyleyeyim ki benim bu ülkeyi sevmemdeki en temel sebep her şey anime karakteri gibi. Hani gümrükte olduğumuz için çekemedim uyarmasınlar diye ama polislerin kontrol noktasında bile anime kullanmışlar. Pokemon var, Pikachu var. Tatlılıktan ölecekler. Şimdi bagajları bekliyoruz. Sonra artık tam anlamıyla ülkeye giriş yapmış olacağız. Çok rahat bir giriş oldu. 2 aylıkta bir şu belgeyi vurdular. Yani 60 gün boyunca artık vizesiz bir şekilde Japonya'da gezebilir, kalabilirim. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de bu geçerli. Hadi bagajları alalım, artık Tokyo merkeze gidelim. Tertemiz bir havalimanı ama az önce Instagram'da da takip edin. Bir hayalin peşinde bir şey paylaştım. Geldiler, çekemedim çünkü sadece Instagram'lık çekebildim. Bagajlar zarar görmesin diye ne yapıyorlardı? Çarpmasın diye tek tek tutuyorlardı. Aynı o haberlerde gördüğümüz sahneyi gördüm. Paylaştım, oradan izlersiniz. Küçücük bir havalimanı bu kısmı. Tabii devasa ama bu terminal küçük. Biz merkeze gideceğiz. Shinjuku taraflarına. En kolay gitme şekli de bizdeki Havaşlar gibi servisler var ya, onları kullanmak. Bir alt kattaymış. Az önce öğrendim. Şimdi onunla bir kısa yolculuk yapacağız. 40 dakika, 45 dakika kadar. Hadi. Hadi gel Şafak, gidiyoruz. Seviyorum bu ülkeyi. Şu bagajı şurada bıraksam kimse çalmaz. Her şeyden öte güvenli. Bir bakıyormuşum benim bagaj 5 dakika sonra gidiyormuş. Başta otomatlar. Dünyanın en çok otomatını burada göreceğiz. Otobüs bileti. Thank you very much. Hizmete bak ya. The next bus is for Cave Plaza is 12:30. Okay, that's fine. Hizmete bak. Yeah. So how do you Card. pay? By credit card. Yeah, please. Aa, gitti kart. Yeah. Thank you. Where are you from? Türkiye. You? Türkiye, Türkiye. Turko. Turkish. Yeah, Turkish. Sure. I'm from Nepal. Nepal. You know Nepal? Yeah, of course. I'm from Nepal. And Ya, this is your I got credit card and it. that's your- Şafak diyor ki az önce abi niye hiç yaprak yok diyor. Bak gel göstereyim. Ya ne yaprağı? Toz yok, toz. Çek şöyle, göster. Temizliğe bakın. Dünyanın en temiz ülkelerinden birisi. Uyarı geldi. Yani şöyle uyardı. Otobüs geliyor, dikkat et diyorlar. Gerçekten hani indiğinizde bir temizlik yüzünüze vuruyor. Onu hissediyorsunuz. Şafak da bunu söyleyince, o da ilk defa geldiği için böyle tepkisini anlamlandırabiliyorum. Sigara dahi neredeyse içmek yasak. Çöpü bırakın, ülkenin neredeyse hiçbir şehrinde çöp kovası bile yok. Herkes kendi çöpünü ayırıp, ayrıştırıp, taşıyıp yanında evinde ya da ilgili yerlerde çöpünü atıyor. Japonya'ya hoş geldiniz. Şu anda bizi sıraya soktu, otobüse bineceğiz. Şuraya bir çizgi oluşturdu. Herkes düzene girsin dedi. Askeriye başladı. İnanılmaz. Ya her şey düzen. Şurada otobüse bineceğiz altı üstü. Bizi soktuğu düzene bak. Otobüsümüz böyle. Kişi başı 10 dolar verdik. Bizi şimdi aldılar. Böyle gezdire gezdire Tokyo'nun merkezine doğru gidiyoruz. Çok rahat ve konforlu oldu. Metroyla da gidebilirdik ama çok karışık metro. Aktarmalar falan da çok uğraşıyorsun. Bavul taşımak zor geldi. Bu hem daha bütçe dostu oldu hem de daha pratik oldu. Şu yolların bile güzelliğine, temizliğine bak Allah'ım. O kadar büyük bir metropol ki 35 milyon kişi yaşıyor. Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri. Her şey çok minimal. Arabalar, bisikletler, sade. Yani 35 milyon kişinin yaşadığı bir metropolde bakar mısınız sakinliğe? Buna çok şaşırmıştım. Geçen sene de anlatmıştım size ve en çok şaşırdığım şey ne korna sesi var
Ne gürültü var ve bisikletle geziyor insanlar. Singapur'un büyük hali gibi Japonya, bana onu hissettiriyor. Şurada bir yerde bizim otelde. Çok güzel kare oldu bak. Tam Japonya. Geldik, Shinjuku'dayız. Hemen camiyi geçince sağda Taksim Meydanı'nın ilerisi artık burası. Kentin merkezindeyiz. Aslında bir dünya merkezi var ama buraya yakın bir metro hattı olduğu için konaklamayı buradan tutalım dedik. Böylece birçok yere daha kolay gidebileceğiz. Ve dünyanın en çok otomatı Japonya'da ya, buyurun. Bitmiyordu. Ha, bunlar da liseye giden Japonlar. Büyüyünce hepsi yazılımcı olacak. Şurada bakın, yani çoğunun ne olduğunu bilmiyorum. Meyve suyu falan benziyor. Burada kahve falan yapıyorlar. Şu bavullardan kurtulalım, hepsini anlatırım. Güzel şeyler yaşayacağız. Biz şu an Türkiye'de bedenimiz sabah 5'i yaşıyor ama burada öğlen 12-1. O yüzden tam böyle adapte olamadım. Ses tonum bile uykulu, fark etmişsinizdir. Saat farkı insanın bedenini etkiliyor ama işte güneşi gördükçe alışmaya başlıyorsunuz. Neden şemsiye kullanıyorlar? Yağmur yok, bir şey yok diyeceksiniz. Güneşten korunmak için. Güzelliklerini bozuyor. Güneşte yanmayı sevmezler. Böyle yanmış Japon göremezsiniz. Merhaba, Türk müsünüz? Ha, öyle mi? Ne yapıyorsunuz? Tatile mi geldiniz? Öyle mi? Biz de şimdi geldik. Otele gidiyoruz. Görüşürüz. İyi tatiller. Hoşçakalın. Dakika bir Türk gördük. Türkler Japonya'yı çok seviyor. Niye? Son yıllarda çünkü Japon yenini değersizleştirdi Japonya. Daha çok turizm gelsin diye. Ve bu yüzden fiyatları düşürdüler. Yani aklınızda o çok pahalı Japonya algısı olmasın. Eskidenmiş o. Ve ben bunu size önceki videolarımda da anlatmıştım. Yani böyle kişi başı 50-60 dolara bile otel bulup kalabilirsiniz Japonya'da birçok yerde. O yüzden Türkler son yıllarda vizesiz de olduğu için Japonya'ya gelmek istiyorlar. Vize yok. Görece fiyatlar eskiye nazaran çok uygun ve zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz buralarda. Burası sushici. Ayakta yiyorsun ama masa yok. Standing sushi var bak. Şeyin etrafında oturuyorsun. Bak burada sıra bekliyorlar. Çok severler Tokyo'da sıra beklemeyi. Turist de bekler, yerli de. Her yerde sıra görürsün. Acaba ne satıyor? 1 milyoncuya benziyor. Çok temiz, çok güzel ülke ya. Gerçekten yani hayatınızda bir kere kesinlikle Japonya'yı görmenizi öneririm. Bavulları otele attık mı Tokyo'yu keşfetmek için hazırız zaten, az kaldı. Yorucu kısmı bitti. Bundan sonrası çok daha basit. Çok güzel görünmüyor mu? Nasıl ilk izlenimler? Çok güzel, çok temiz. Nasıl? Sigara içmek yasak. Şafak diyor ki, niye kimse sigara içmiyor diyor. Dedim, Japonya'ya hoş geldin. İçemezsin. Yasak. Çok ağır da cezaları var. Çöp kovası hiç olmayacak zaten. Çöpümüzü taşıyacağız. Böyle ilham alacağımız güzel detaylar olacak. Bakın bizim kalacağımız otel burası. Çok güzel merkezi bir yerde. Şimdi ben size bunların hepsini bölge bölge açıklamaya koyarım. Shinjuku ayrı, Ginza ayrı, Akibara bölgeleri ayrıydı. Oralarda da kalabilirsiniz. Şimdi davetli de olduğumuz için böyle merkezde kalmış olduk. Güzel de bir otel tuttuk. Size de gösteririm şimdi odamı. Ama dediğim gibi burada derya deniz çok alternatif var. Geleceğiniz döneme, mevsime göre de planlamanızı yapın. Gerçekten hani birçok ülkeye göre de üzmez. Ki Tokyo en pahalısı. Diğer şehirler çok çok daha uygun buraya nazaran. Aklınızda buluna. Yani amacım hem burayı gezmek hem de tecrübelerimde özetler çıkarıp size rehberler çıkarmak arkadaşlar. Hani bildiğim şeyler olduğu için sizler de buradan öğrenin. Kendinize göre plan yapın istiyorum. O yüzden bir yandan da anlatıyorum. Umarım faydası da oluyordur. Gereksiz düzenli ya. Bravo. Bak güzel yerde otel tutmuş. Nasıl temizlik? Sinir yaprağın da düşmesi yasak. Yaprağa da ceza kesiyorlar. Otelin ismi bu. Keiyo Plaza Otel. Hello. Check-in. Aa. Kızcağız aldı bavulumu elimden. Aa, burası bayağı güzelmiş Şafak. Şimdi burası otelimizin lobisi. Gayet şık, güzel bir yerde kalıyoruz. Ama check-in saat 3'te. O yüzden bizi almadılar. Bagajlarımızı bırakacağız. Biraz mahallemizi keşfedelim. Bir Japonya'daki ilk izlenimlerimizi görelim. Hem de hemen bir hızlı ayakta sushi falan yeriz. Madem dünyanın en iyi sushi ve Kobe Wagyu ülkesine geldik. Hadi. Acıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Böyle trafiğe yarı kapalı bir mahallenin içerisindeyiz. Etraftaki alfabelerin
şaşkınlığını yaşayıp adapte olmaya çalışıyoruz şu anda. Yani gerçekten çok farklı bir yerde olduğunuzu size Japonya daha ilk anda hissettiriyor. Otomatlardan değil sadece, etraftaki dükkanların, restoranların afişlerindeki tasarımdan bile bunu anlayabiliyorsun. Böyle çok küçük küçük dükkan kültürü ülkenin her yerindeki restoranlarda görebileceğiniz bir güzellik aslında ve ben daha çok şu tasarımlar, Japon fenerlerinin olduğu mekanları çok seviyorum. Dışarıda fotojenik oluyorlar. Şöyle gidelim. Bir yerde sushici gördüm. Google'dan bakmıştım. Bayağı güzel görünüyordu. Ya bak, Japonya'ya geldiniz, her yerde kredi kartı geçmeyebiliyor. Az önce bir restorana gittik. Güzel de bir sushi yiyecektik. Bizi almadılar. Sadece nakit geçiyormuş. Allah'tan bunu fark ettik. Sonra Şafak'la böyle koştura koştura bir döviz bürosu bulduk. 20 dakikadır 100 dolar bozduracağız. O ona gönderiyor, o ona gönderiyor. Yani çok titizler, çok sistematikler. Şu elimde gördüğünüz sadece 2 kağıt parçası. Bakın biri 10.000, biri 5.000. 100 Amerikan doları yaklaşık olarak. Ve bu parayla gayet çok güzel şeyler yiyebilirsiniz. Akşama kadar takılabilirsiniz Japonya'da. Ama aynı zamanda değersiz paraları da var. Yani işte 1 dolar 150 gibi düşünün. 150 Japon yeni ve şu sadece 1. Yani neredeyse hiçbir değeri yok bunun. 500 var mı? 500 var. Şu para bunun 5000. Bu da dünyanın en değerli demir paralarından bir tanesi. Şu sadece 3 dolar yaklaşık olarak düşünün yani. 150 liraya geliyor adamın demir parası. Oğlum şu para 70 dolar yaklaşık olarak arkadaşlar. Yani 3000 lira bir tane kağıt para. En büyük paraları bu diyebiliyorum zaten. Acıktık, enerjimiz düştü. Hadi artık sushimizi yiyelim. Artık paramız var. Bütün kapılar açılır. İsmi şu. Himawari Sushi diye bir yer. İnternetten buldum burayı. Sadece nakit geçiyor yazıyor. Bakın cash only. İçerisi de şöyle bir yer. Oğlum çok güzel ya. Çok otantik. Bak sistem şöyle çalışıyor. Dayılar burada sushileri hazırlıyor. Etrafta dönen bir kaiten dedikleri sushi sistemi var. Bant üstünden. Ve burada o tabakların renklerine göre fiyatları yazıyor. 1 dolar 150 gibi düşünün. Oradan anlarsın. Baksana cam gibi taptaze. Şimdi bunları yiyeceğiz. Raylardan sushimizi aldık. Var ya harika görünüyor. Şu an heyecandan ölüyorum. Yani şu sushi'yi yemek için Japonya'ya gelinir. Biliyorum çünkü. Direkt böyle önünüzde yapıyorlar. Afiyet olsun. Şu an sushi sevenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. nasıl tadı, beğendin mi? Harika. Çok güzel değil mi? Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bütün yorgunluğum geçti. Al makiyi de al. Kaptık makiyi de. Bak şu mesela biraz daha pahalı bir tabak. 600. Fiyatı diğerlerine göre görüyorsunuz. Az öncekiler çok ucuzdu. Çünkü bunda daha çok var. Ondan şak 600. Bir de balığı daha iyi olabilir. Şöyle ortamımızı kurduk. Dayılar makine dairesinde çalışmaya devam ediyor. Bu kadar iyi olamaz. Ne diyorsun? Çok taze. Ha? Türkiye'dekinden daha farklı. Değil mi? Bir de tazelik belli yani. Benim canımı hiçbir şey sıkamaz. Yorgunluğum geçti ya resmen. Şimdi Şef Necati abi ikram miso soup. Bunu her yerde görebilirsiniz. Milli yemekleri ve gittiğiniz bütün mekanlarda neredeyse bunu ikram ederler. Hafif grip gibiydim. İyi gelecek. Japonya iyi ya. Vallahi çok güzel. Eğer benim Japonya videolarımı baştan sona izlerseniz siz de Japonya'yı çok rahat gezersiniz. Deniz Pehlivan hepsini anlattı. Ben şimdi sizi tek tek gezdiremem ki. İşte bak benim kardeşim, ondan getirdim. Ben nasıl sizi hadi gelin arkadaşlar gezmeye gidiyoruz diyeyim. O yüzden o videolarım size zaten yol arkadaşı olur. Çok mutluyum şu anda. Şunun güzelliğine bak. Abi altındaki pilav bile taptaze. Evet. Şöyle bir karidesli sushi yiyeceğiz şimdi. İnsan doymayacakmış gibi hissediyor ama doyuyor değil mi? Pirinç var ya bunda. Wasabi benim burnumdan çıktı. Biraz fazla Ama, batırdım. ama tazeler insanı. Kendine gelirsin. Benim anlamadığım şey şu. Dünyanın en pahalı metropollerinden bir tanesindeyim. Çok ünlü bir bölgesindeyim. Güzel bir restoranda yemek yiyorum. Tokyo burası, Japonya ve şu 1 dolar. Ya bu nasıl 1 dolar olabilir? Aklım almıyor. Yani somon yiyorum ya. Dünyanın hiçbir yerinde sadece böyle ikili sushi'yi 1 dolara yemezsiniz diye düşünüyorum. Yorumu siz yapın lütfen.
Çok iyi. Gerçekten arkadaşlar. Ve bunu sadece 1 dolara yiyebiliyorsun. Evet, artık odamıza yerleştik. Hadi gelin Tokyo'da nasıl bir yerde kaldığımızı sizlere de bir göstereyim. Burası 45 katlı bir gökdelenin 25. katı. Böyle bir manzaramız var. Aşağıda bak havuz mavuz falan da var. Şu az önce size gösterdiğim yerler şu arkadaki küçük mahallelerdi. Bizim oda da böyle güzel bir yer organize olmuş oldu. Böyle keyif alarak, dinlenerek artık günün yorgunluğunu atacağız. Size bir teknoloji mucizesi, Japon harikası tuvaleti de göstereyim. İşte o meşhur elektronik tuvaletleri bunlar. Isıtmalı, yönlendirmeli, işte fışkiyeler, içindeki su sistemleri ayarlayabiliyorsunuz, birçok şeyi. Hepsini de şu kontrol panelinden yapabiliyorsunuz. Bu da ben, yorgun bir Deniz. Şurada duşumuzu alabileceğimiz bir de alanımız var. Şöyle bir manzarayı da size göstereyim. Yani çok bir manzara yok, işte koca bir kentin aslında gökdelenlerin arasında yaşayacağız 4 gün boyunca. Ve dostlar, işte Japonya'ya bu şekilde gelebiliyorsunuz. Ana hava yollarının, siz yine web sitesinden de bakarsınız, onlarda 800 dolara falan yaklaşık olarak gidiş dönüş Japonya'ya biletlerin satıldığını gördüm internette, ekonomi bölümünde. Bize tabii böyle bir business verdikleri için kullanmış olduk. En azından sizlere de aktarmış oldum. Benim için bir tecrübeydi. Yata yata da gelmenin yanında ben böyle şeyleri tecrübe edip işimden dolayı öğrenmeyi de seviyorum. 2 kişilik bilet verdiği için de yol arkadaşı olarak kardeşimle beraber geldim ve Japonya gezimizi başlattım. Japonya'ya gelmek çok basit, gördüğünüz gibi vizesiz de olduğu için rahatça ülkeye giriş yapabiliyoruz. Görmeniz gereken aslında bir dünya yer var. Biz her ne kadar Tokyo'dan başlamış olsak da Osaka, Kobe, Nara, Himeji, Miyajima, Hiroshima gibi yerler zaten görülmesi gereken ülkenin en güzel yerlerinden bir rotası. Okinawa adındaki o adaya da gidebilirdik ama şu an mesela tayfun var orada, o yüzden gitmiyoruz. Şansımızı yukarıya doğru, o sonbaharın renklerini görebileceğimiz Sapporo'ya doğru, Hokkaido işte adası, bölgesi nasıl derseniz oraya doğru kullanmak istedik ve inşallah sizlere oraları da göstereceğim ama Tokyo'ya kadar gelmişken tabii 3-4 bölüm daha size yaparım. Hem ülkeyi hem de burada gezilecek yerleri, hem bir gün nasıl geçiyor, Japonya hakkında bildiklerimi de böyle harmanlayıp size vloglar anlatmayı, aktarmayı planlıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ekranlarınızın başında keyif almışsınızdır. Ben artık birazcık yorulduğumu da hissettim. Saat farkı da var. Yavaştan yatarım. Bir sonraki bölümde sizlere enerji dolu bir şekilde videoyu başlatıp birlikte Tokyo'yu gezeriz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde Japonya'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.